Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım Peyronie hastalığı. Peyronie hastalığında arkadaşlar penisin eğrilmesi, penisin incelmesi, kum saati deformiteleri ya da baston başı gibi dönmesi ve karakterize bir hastalık. Nedeni bilinmiyor, nasıl başladığı bilinmiyor. Şeker hastalarına daha fazla oluyor. Travma geçirdikten sonra, penis kırıkları olduktan sonra olabiliyor ya da hasta hiç travma hikayesi anlatmasa bile dahi bize kendi kendine meydana gelebiliyor. Hastanın genellikle fark ettiği ilişki sırasında ağrı ya da gece sertleşmeleri sırasında peniste ağrı ya da ağrı olmuyor. Bazı hastada direkt şekil bozukluğuyla geliyor peniste. Ereksiyon sırasında şekil bozukluğuyla geliyor ya da hasta kendi penisini hasbelkader muayene ederken eline sert bir yer geliyor. Sert bir doku geliyor hastanın penisine. Şimdi Peyronie hastalığının sıkıntılarından bahsedeceğim arkadaşlar. Peyronie hastalığı genellikle 18 ay civarında devam ediyor. Hastalık belli bir süre sonra duruyor, yavaşlıyor. Hastalığın önemli bir kısmı, yani 1/3 yaklaşık kendi kendine iyileşebiliyor. 1/3'inde gelişen plak, lezyon orada öyle kalıyor, eğrilik öyle kalıyor. Bazı hastalarda da neredeyse bütün penisin şaftını dolduracak kadar plak gelişiyor arkadaşlar. Şimdi Peyronie hastalığı endotelyal sistem dediğimiz, yani damar sistemi dediğimiz, kavernöz cisim dediğimiz bölgedeki dokuların kabalaşmasıyla, yani netbe dokusu, yanık yarası gibi kaba, oradaki şekil bozukluğuyla meydana geliyor ve burada en çok antioksidan sistemin bozulduğu hastalarda, insanlarda meydana geliyor. Mesela şeker hastalığı var hastada, kilo artışı var, glikolize ürünlerin artışı var hastalarda. Bu hastalarda daha fazla gözüküyor. Vücut orada, o bölgede kendini yenilemiyor ve kaba bir netbe dokusu gelişiyor. Bizim korktuğumuz konulardan bir tanesi şu: Peyronie sonrasında hastada penis küçülmesi, çok ciddi penis eğriliği, ilişkiye giremeyecek kadar ve hastada ereksiyon, sertleşme kaybının meydana gelmesi. Şimdi hastada eğer ereksiyon kaybı meydana gelirse nasıl oluyor bu? Kavernöz cisimdeki arterin boğulmasıyla. Yani o kavernöz cisim dediğimiz sertleşmeyi sağlayan iki tane silindirin içerisinde tam ortasından geçen arterin o Peyronie plağı tarafından boğulmasıyla, atar damardan kan akımının azalmasıyla meydana gelen bir durum bu. Peki ameliyat mı yapmak lazım? İlaç tedavisi mi vermek lazım? Arkadaşlar Peyronie plağı meydana geldikten sonra bizim kolsin diye 20 yıldır 25 yıldır verdiğimiz anti-inflamatuar, yani oradaki inflamasyonun yavaşlamasını sağlaması için verdiğimiz bir ilaç var. Bir de Patoba denilen önceden kullandığımız bir ilaç var. Pek çok maddenin Peyronie'ye iyi geldiğini gösteren yayın var. Bunların içerisinde E vitamini de var, L-karnitin de var. Bunlardan sonra bir de oradaki plağa enjeksiyon tedavileri var. Bir bakteriyel enzimatik sistemle gene müdahale edilebiliyor. Türkiye'de o yok. Onun dışında Verapamil denilen bir madde var. Bu da plağa enjekte edilebiliyor. Son dönemde de artık kök hücre tedavileri yapılmaya başlandı. Kök hücre tedavilerinden sonra o plakta yavaşlama, o plakta iyi bir halin gelişmesi ortaya kondu arkadaşlar. En son çare de plakta eksizyon, yani en son çare Peyronie hastalığında operasyon oluyor. Genellikle operasyon hastalık yavaşladıktan ya da durduktan sonra yapılması tercih ediliyor. Neden? Çünkü ameliyat yaptıktan sonra hastada başka bir bölgede ya da aynı bölgede tekrar plak çıkma ihtimali var. Zaten Peyronie'nin meydana gelmesindeki etiyolojik sebeplerden birisi de travma, yani minik darbeler. Ameliyat yaptığınızda zaten o hastanın penisine zaten darbe yapmış oluyorsunuz baktığınızda. Şimdi ama hastanın penisi öyle bir hale gelmiş ki artık eğrilmiş, hastalık durmuş, yavaşlamış ve siz o plağı ya oradan kaldırmanız lazım ya plağın tersine dikiş atmanız lazım penisi düz bir hale getirmek için, ya da o plağı oradan çıkartıp oraya bir yama koymanız lazım. Tabi ameliyattan sonra da peniste küçülme hali meydana gelebiliyor. Ameliyat yapmasanız dahi sırf plak var diye peniste küçülme meydana gelebiliyor. En kötüsü de ameliyattan sonra ya da plak varken hastada sertleşme kaybı, ereksiyon kaybı. En son çare de arkadaşlar ameliyat, plak eksüzyonuyla beraber hastaya penis protezi implantasyonu, yani mutluluk çubuğu takmak. Hastaya hem mutluluk çubuğu takılıyor hem de plak eksüzyonu yapılıyor. En son çare de bu arkadaşlar. Peki ne yapılabilir
Peyronie hastada başladı. Bu hastanın ilerlemesini yavaşlatmak için neler yapmak gerekiyor? Antioksidan tedavi uygulanması gerekiyor arkadaşlar. Penis küçülmesini engellemek için pek çok bilimsel yayında ortaya konduğu gibi hastaya penis pompası, o penisin küçülmesine karşı negatif bir etki, ters bir etki yaratmak için penis pompası uygulanması gerekiyor. Onun dışında hastaya anti-inflamatuar ilaçlar, kolsin gibi başlamak gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar E vitamini gibi, L-karnitin gibi birçok antioksidan başlanabilir hastalarda. Bunlar yapılabiliyor. Aynı zamanda son dönemde, son 5 yıldan beri uygulanmakta olan penise plağa kök hücre tedavisi yapılabilir Peyronie hastalığında. Bütün bu kadar uygulamayı neden yapıyoruz arkadaşlar? Peki yani bir sürü ilaç, pompa, işte tadalafil, bu arada tadalafil de eklenebilir. Tadalafil oranı beslenmesinin kanlanmasını arttırıyor. Bununla da ilgili yapılmış bilimsel ve olumlu sonuçlar alınmış bilimsel çalışmalar var. Neden yapıyoruz peki bu kadar tedaviyi? Arkadaşlar Peyronie hastalığı ilerlediği zaman çok ciddi sıkıntı meydana geliyor. Ereksiyon kaybı, peniste çok ciddi eğrilikler. Hasta, gencecik hasta penisini kullanamıyor, ereksiyon olamıyor. Olsa bile yamuk yumuk bir penis oluyor, ilişkiye giremiyor. Penis protezine kadar giden bir hastalık ilerleyişi meydana gelebiliyor hastalarda. O yüzden peniste plak olduğu zaman arkadaşlar, ya da peniste eğrilik gördüğünüz zaman ya da penis sertleştiği zaman ağrı oluyorsa mutlaka bir üroloji hekimine gidin. Hastalığı yavaşlatmak için ne gerekiyorsa yaptırın arkadaşlar. Peyronie nedeniyle şu anda takip ettiğim hastalardan bir tanesi yaklaşık 2,5 sene önce Peyronie hastalığı meydana gelmiş. Penisin hemen orta kısmında yaklaşık parmak kadar, yaklaşık 1 santimetrelik bir plak. Hasta 2 sene boyunca sadece ilaç tedavisi almış, kolsin tedavisi almış aralıklı olarak. Plakta büyüme olmamış. Hastanın ağrısı da yok. Hastanın ciddi bir eğriliği de yok. 30 dereceyi geçen bir eğriliği yok. İlişkiye de girebiliyor. Hasta daha sonra ameliyat olmaya karar vermiş. Ameliyattan sonra arkadaşlar hastanın plak olan bölgesi çıkartılıyor. Ama aradan bir 6 ay geçiyor. Hastanın ameliyat olan bölgesinde bu sefer daha büyük bir plak meydana geliyor arkadaşlar. Yani plağı çıkartıyorsun, tamam, dikiyorsun, kapatıyorsun geri kalan yeri, ama o bölgede plak gelişiyor. Hasta bana geldiği zaman penisin ortasında plağı vardı. Şimdi de hastanın uç kısmında, penisin uç kısmına yakın bölgede başka bir plağı daha var. Şimdi hastaya pompa başladık, yaklaşık 2 aydır pompa kullanıyor. Şok dalgası tedavisi yapıyoruz. Tadalafil veriyoruz. İlaç tedavileri veriyoruz. Bitkisel tedaviler veriyoruz. Hastalığı yavaşlattık. En azından ereksiyon kaybımız yok. En azından çok ciddi bir eğriliğimiz yok. İlişkiye girmeye engel olacak bir eğriliğimiz yok. Yani şu anda iyi gidiyoruz. Ama dediğim gibi Peyronie'de her zaman ameliyat da kurtarmıyor hastayı. Şimdi bu hastada ya biz durduracağız plağın büyümesini, ya da en son seçenek hastaya hem protez koyacağız hem de plakları kıracağız. Başka seçenek kalmayacak. Ama şu anda iyi gidiyor Allah'a şükür hastamızın durumu. İnşallah plağı durdurduktan sonra hasta cinsel hayatına aktif bir şekilde devam edecek. En azından ereksiyon kaybımız yok. Penis küçülmesini engellemiş durumdayız şu anda hastamızda. Dediğim gibi birçok tedavi protokolünü Peyronie hastalığında uygulamak gerekiyor. Tadalafil, penis pompası, bitkisel içerikler ve kolsin gibi birçok tedavi aynı anda, gerekse şok tedavisi, gerekse kök hücre tedavisini uygulamak gerekiyor. Çünkü bazen çok ciddi durumlara dönebiliyor hastalık. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.